Herkese selamlar kıymetli dostlar. Arda Güler'le ilgili yine basında haberler çıktı. Mourinho'nun Arda Güler açıklaması var ve ayrıca Mourinho'nun Real Madrid'de nasıl bir sistem oynatacağı artık ortaya çıktı. Hangi oyuncuları nerede kullanacak bunları değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, bugün videoya Mourinho'nun açıklamalarıyla başlayacağız. Çok uzun zamandır Arda Güler hep Mesut Özil'e benzetiliyor. Hem benzer stilde top oynadıkları için hem sol ayak olmalarından hem de ikisinin de Türk olmasından kaynaklı bu benzerlik sık sık dile getiriyordu ki Arda Güler'le Mbappe'nin yakaladığı uyum da Mesut Özil'le Ronaldo'nun yakaladığı uyuma benzetiliyordu. Birçok noktada hep Mesut örneği. Şimdi Mourinho bu örnekleri ona da söylediler ve o da bir açıklama yaptı. Mesut Özil'e benzetilmesine ilişkin oyun stili benzerliklerden ibaret değildir dedi Mourinho. Bakalım Arda Güler hakkında neler söylemiş tecrübeli teknik adam. İnsanlar Arda Güler'i Mesut Özil ile karşılaştırmaya devam ediyor. Ancak futbol sadece stil benzerliklerinden ibaret değil. Real Madrid'deki başarıları açısından bakarsanız Arda kulüpte şimdiden daha fazla kupa kazandı. Kariyerini başkasının ölçülerine göre değerlendirmek yerine kendi mirasını oluşturmasına izin verin dedi. Zaten Arda ile ilgili çok uzun zamandır da söylenen buydu. Tabii ki basın, bazı yorumcular daha böyle popülist yaklaşanlar hep Arda'yı birilerine benzetme çabasında ama gerçekten ona destek veren insanlar Arda'nın kendi stilinin, kendi bir hikayesinin olduğunu ve Real Madrid'de kendi hikayesini yazacağını söylüyorlardı ki bugüne kadar ilk defa da bir teknik direktör, yani Fenerbahçe dönemi var, işte eleştirmeyin, sevin sevmeyin, o ayrı, ama ilk defa bir teknik direktör Arda Güler'i kimseye benzetmeyip, oyun stilini kimseye benzetmeyip, hayır, onun kendi bir mirası, kendi bir hikayesi var dedi. Bu gerçekten önemli. Şimdi yine Real Madrid'in yapısıyla ilgili tabii ki Mourinho ile beraber birçok sistem değişiyor, oyun değişiyor ve burada Arda Güler kendine nasıl bir yer bulacak? Rodri transferi olmadı biliyorsunuz. Diamonde transferi oldu. Yani öyle haberler var ki Diamonde'nin bile yedek kalabileceğini söylüyorlar. Şimdi Defensa Central'dan başlayalım ki bir Ferencvaros maçı var. Hem de muhtemelen bu videoyu izlediniz ve o maçı izliyorsunuzdur. Ya da maçı henüz izlemişsinizdir. Karşınıza bu video çıkıyordur. Hemen aynı gün çünkü ikisi de. Eduardo Camavinga, Fede Valverde'nin tekrar ilk 11'de başlaması muhtemel. Bernardo Silva'nın da onlara katılması neredeyse kesin. Mourinho kilit isimlerinden biri olarak beklenen kişi de Arda Güler. 10 numaralı pozisyonda oynayabilir ancak Jorge Castero, Diego Costa ve Fiorentina maçında gol atan Alexis Silva da bu pozisyon için daha önceden denenen isimler arasında yer alıyor. Şimdi bu haber Defensa Central'da geçti ve Arda Güler'i 10 numara pozisyonda oynatacağını söylüyorlar. Şimdi Mastantuono ile ilgili bir haber var. Şimdi Mastantuono ile ilgili haberde bunu Mourinho'ya sormuşlar. Kim sormuş söyleyeyim. Fichajes gazetesi. Hani Mastantuono'nun gidişi veyahut da onun neden takımdan ayrılmak zorunda kaldığı ile ilgili buradaki açıklamalarda, Mourinho'nun burada yaptığı açıklamalarda Arda Güler de yer alıyor. Ne demek istediğimi şimdi haberi okuyunca anlayacaksınız. Mastantuono, Jose Mourinho diyor ki Mastantuono iyi bir futbolcu olduğuna ve genç ve tecrübesiz olmasına rağmen büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyorum demiş. Şu anki kadroda yeri yok ancak gelecekte çok değerli bir oyuncu olabileceğinden şüphe yok. Ancak sadece hücum orta saha oyuncusu olarak bize fayda sağlayabilir. Hücum orta saha oyuncusu olarak. Neden diyor bunu Mastantuono için? Hücum orta saha pozisyonunda Jude Bellingham ve Arda Güler. Arkada ise Bernardo Silva'ya güvenecek bu sezon. Ayrıca forvetin arkasında veya kanatta oynayabilen Brahim Diaz var. Birçok seçenek mevcut ve Mastantuono bu fazla zamanı yedek kulübesinde geçirecekti. İhtiyacı olan şey oyun süresi. Bu nedenle ilk 11'de alabileceği, garanti bir şekilde ilk 11'de oynayabileceği bir kulübe gitmesi öncelikle. Gelişimi sürdürmesi, özgüveni yeniden kazanması gerekiyor vesaire. Burada Fichajes gazetesi de çok net bir şekilde Jude Bellingham ve Arda Güler'i ön alanda
Yani hücum orta saha pozisyonunda oynatacağını yazmış. Yani önümüzdeki sezona ait böyle yavaş yavaş kadro yapılanması belli oluyor ki bu Ferencvaros maçından sonra bir yeniden bir video çekeriz, değerlendiririz o durumları. Bakalım neler oldu, neler yaptı Mourinho. Çok netleşecek gibi. Ama tabii Diomande transferi falan da var. Onunla ilgili de bir yazı var. Yine Fişahes gazetesine gideceğiz yine ama başka bir haber. Aynı gazetede Real Madrid yönetiminin Arda Güler ve Bernardo Silva ikilisine güveni tam şeklinde. Şimdi bunun öncesinde şunu da hatırlatayım. Mundo Deportivo, El Nacional Cat gazetelerinde şöyle bir haber çıktı. Onu kısaca bahsediyorum. Hiç notlarımın arasına bile almadım. Tamamen aklımda kalanları. Orada sahadaki hiçbir isme güvenmiyor Mourinho. Arda Güler, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bernardo Silva. Rodri transferini çok istiyor. Olmayınca ben bu orta sahayla yapamam, bana benzer bir orta saha bulun dediğini iddia ediyor. Fakat bu gazeteler çok Real Madrid yanlısı gibi değildi. Daha çok Real Madrid'i eleştiren gazeteler. Onu da özellikle El Nacional zaten Katalan gazetesi. O hep eleştirir Real Madrid'i. Sanki orada birileri zorla Madrid'e bir orta saha aldırmaya çalışıyor gibi bir hava sezinledim. O yüzden de notlarımın arasına almadım. Bu kadar kısa anlattım. Şimdi diyor ki Real Madrid yönetimi 31 yaşındaki Portekizli milli oyuncu Silva ve 21 yaşındaki Türk oyuncu Arda Güler'in transfer piyasasına tekrar girmeye gerek kalmadan takımın oyununu yönlendirebilecek gerekli teknik beceriye sahip olduğuna inanıyor. Kulüp yöneticileri Portekizli oyuncunun Manchester City'den bedelsiz transferi ve genç Türk oyuncunun hazırlık maçlarındaki etkileyici performansının ardından orta sahanın yeterince güçlü olduğuna kesin gözüyle baktı ve buraya transferi düşünmüyor. Bu kurumsal karar Rodri'nin transferinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından defansif orta saha oyuncusu arayışını durdurdu. Kulüp orta sahaya ek harcama yapmama tutumunu teknik ekibi La Liga'nın resmi başlangıcından önce mevcut oyuncuların rollerini yeniden yapılandırmaya zorladı. Önceden satış yapmadan takviye yapma seçeneği kalmayan teknik direktör Mourinho 4-2-3-1 dizilişini değiştirerek Bernardo Silva'yı çift pivota görevlendirecek. Portekizli teknik direktör eski City oyuncusunun tecrübesinden yararlanarak Tchouaméni ile birlikte atakları başlatacak. Bu da Fede Valverde'yi belki de tekrardan sağ bek pozisyonuna ya da Diamande'nin 125 milyon euroluk transferin ardından yedek kulübesine itecek. Mourinho hücum orta saha rolünde Arda Güler'i hücum hattına son pası yönlendirmekten sorumlu kilit oyuncu olarak görüyor ve ona bir liderlik rolü veriyor. Bakın Fişahes gazetesinin haberi bu. Portekizli teknik direktör bu pas sistemini Vinicius, Bellingham ve Mbappe'den oluşan hücum üçlüsüne de entegre etmeli ve Türk oyuncunun vizyonunu Portekizli orta saha oyuncusunun çalışma temposuyla birleştirmeli. Real Madrid Silva ve Arda Güler'i sahada kullanarak bu taktiksel dizilişi 7 Ağustos Cuma günü yapılacak olan antrenmanda denedi. Denedi ve gerçekten de çok olumlu sonuçlar aldı. 15 Ağustos'tan önce Camavinga ve Tchouaméni için 80 milyon euroyu aşan resmi bir teklif gelmediği takdirde Real Madrid orta sahaya başka takviye yapmadan kadrosunu tamamlamış olacak ki kimse Camavinga ve Tchouaméni'ye de 80 milyon euro vermez. Haberler böyle kıymetli dostlar. Sizler yorumlarınızda yazın mutlaka. Gördüğünüz gibi Arda Güler'i Mourinho ilk 11'de, hatta hücum orta sahada, hatta 10 numara oynatacak gibi duruyor. Tabii ki Bellingham varken 2 tane 10 numara olmaz ama çok belli 2 atak orta sahayla oynayacak gibi görünüyor Mourinho. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.